Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda kombi suyu nasıl boşaltılır tekniklerini anlatacağım. Laf kalabalığı yapmadan hemen başlayalım. Bu işlemlere başlamadan önce kombiyi kapatıyoruz. Elektrikten ilişini kesin. İlk olarak kombimizin su aldığı soğuk su vanasını kapatıyoruz. Gösterelim yerini. Bu kaloriferlere giden suyun geçtiği boru. Bu ise şebekeden gelen vana. Hemen yanında bulunur bunun. Bunu kapatıyoruz. Ne oldu? Şebekeden su kombiye giriş yapamaz artık. İçerideki suyu hapsettik. Şimdi ikinci işleme geçiyoruz. Kombilerin alt kısmında kombi içerisindeki su azaldığında su bastığımız vana var. Bakın bu vana. Bunu açık konumuna getiriyoruz. Şebeke kısmının vanasını kapattığımız için içerisine su basmayacak. Eğer bunu kapatmayı unutursanız içeriye sürekli su basacak. Basınç valfi devreye girerek suyu buradan aşağı doğru basınçla boşaltacak. Burası önemli. Burayı açtık. Altta barımız var. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyoruz? Yakın bir yerden musluğu açıyoruz. Bu sayede basıncımız düşecek. İçerideki su boşalacak. İlk yöntem ve en çok kullanılan yöntem bu. Şimdi hemen açalım musluğu. Nasıl açıyoruz? Sıcak su kısmını açıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi kombinin içerisindeki su yavaş yavaş boşalıyor. Bu sıfıra inene kadar, musluktan su gelmeyene kadar devam ediyoruz. İlk yöntemimiz ve en çok kullanılan yöntem videoda da belirttiğim gibi bu. Şimdi ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntemde de yine burayı kapalı pozisyonda bırakıyoruz. Burası her zaman kapalı. Şu alt kısımda filtre var. Bakın burada filtre kapağı var. Burayı açarak İngiliz anahtarı olur, bor anahtarı olur, iki ağızlı anahtar olur. İçerideki suyu boşaltıyoruz. Yani kombi içerisindeki su bu kısımda boşalacak. Bu hat nereye gidiyor? Kalorifer peteklerine vesaire gidiyor. Bu da diğer bir yöntemdi. Başka bir yöntem, bazı kombilerin su boşaltma vanaları oluyor. Böyle burada mesela 4 tane giriş ve çıkış var. Bir tane de ayrıca vana oluyor. O vanayı açarak da su boşaltılabilir. Tekrar su basacağınız zaman işlemleri tersine yapacaksınız. Yani vana açılacak. Su aldırdığınız vanayı kapatacaksınız ki bir anda basınçla kombinin içerisine su basmasın. Bu vana açıldıktan sonra buradan hafif açarak içerisine su doldurabilirsiniz. Ne kadar suyu boşaltsanız da kombinin içerisinde biraz su kalır. Bunu unutmayın. Kartınıza vesaire dikkat edin. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler dilerim. Hoşça kalın.